Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok merak edilen bir konuda sizlerle birlikteyiz. Saç ekimi yaptırmak istiyorsunuz ama yaptırmadan önce bilmeniz gereken 10 önemli şeyden bahsedeceğim. Bu bir ev ödevi. Saç dökülmesi malum hem erkekler için hem kadınlar için yaygın bir problem. Ancak doğru tedavi yapıldığı zaman bu problemi aşmak mümkün. Eğer siz de saç ekimi yaptırmayı düşünüyorsanız ya da çevrenizde saç ekimi yaptırmayı düşünen birisi varsa onların aklındaki soru işaretlerini çözmek için şu an çok doğru bir videodasınız. Hem saç ekiminin sürecini anlatacağım bu videoda. Her aşamasından bahsedeceğim. Uygun aday mısınız değil misiniz bunu söyleyeceğim. Fiyatlardan bakım sürecine kadar kabaca size bir profil çizeceğim. Bir sınır, bir çerçeve çizeceğim. Eğer ayrıca saç ekimi yaptırmadan önce dikkat etmeniz gereken önemli konuları bilmiyorsanız bu videoda onları anlatıyorum. Onları öğreneceksiniz. Daha fazla bilgi istiyorsanız ve saç ekimini sorunsuz bir şekilde yaptırmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Her madde birbirinden daha önemli. Birinci maddeden 10. maddeye kadar tamamını not almanızı ve ev ödevinizi saç ekiminden önce yapmanızı tavsiye ediyorum. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bir numarada en önemli şey demiyorum. Çünkü hangisinin önemli olduğu kişiden kişiye değişiyor. Bir numarada çok önemli, 10 numarada, 8 numarada hepsi önemli ama bir numarada benim çok önemsediğim bir madde var. O da doğru yerin seçilmesi, doğru kliniğin, doğru hastanenin seçilmesi. Çünkü hep söylüyorum, doğru bir hastane, doğru bir klinik, doğru bir doktor seçtiğiniz zaman sizin için zaten düzgün ve doğru bir yol haritası çıkaracaktır. Dolayısıyla doğru bir hastanede tam anlamıyla operasyon olacağınız yeri bilmeniz, oradaki ekip hakkında fikir sahibi olmanız, planlamanızı hangi doktor yapacak, kanallarınızı hangi doktor açacak, hemşireler tecrübeli kişiler mi değil mi, kaç tane vaka yaptılar, ekibin tecrübesi nasıl, bu gibi konularla ilgili biraz ev ödevi yapmanız, biraz araştırma yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle orada saç ekimi yaptırmış olan birisiyle tanışma fırsatınız olursa, onun ağzından özellikle yorumlar falan dinleyecek olursanız işiniz çok kolaylaşır. Bunu biraz bir örnekle açmak istiyorum. Bir diş hekimi arkadaşımın saç ekimli operasyonunu yaptım. O operasyondan sonra çok fazla hasta geldi. Hiçbirisi benimle ilgili öncesinde bir muayene olma, öncesinde bir fikir sahibi olma ihtiyacı hissetmedi. Çünkü çok basit bir sebebi vardı. Filanca arkadaşımızın sonucu çok iyi. Kendisi sizden çok memnun kalmış. Dolayısıyla ben de saç ekimini burada yaptırmak diyorum. Böyle bir şansınız varsa tabii ki o şansınızı kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. 2 numarada saç ekimi için uygun bir aday mısınız değil misiniz? Belki de değilsiniz. Belki de çok uygun bir adaysınız. Bunun kararını kim verecek? Bir yönüyle siz vereceksiniz ama %80-85'lik kanaat baskınlığıyla doktorun kendisi verecek. Dolayısıyla çok genç bir hastaysanız doktor saç ekiminizi erteleyebilir, öteleyebilir. Çok genç ve saç dökülmesi aktif bir şekilde devam ediyorsa o esnada başka bir tedavi önerebilir. Çok yaşlı olabilirsiniz. Yaşlarınız, kullandığınız ilaçlar, yaşam tarzınız saç ekimi için çok uygun olmayabilir. Dolayısıyla bu konuda evet çok az da olsa doktorlar bazı hastaların saç ekimine uygun olmadığını söylerler. 2 numarada dediğim gibi doktorunuzun sizinle aynı fikirde olup olmadığı var. Siz saç ekimi için doğru bir hasta mısınız değil misiniz? Ne yapmanız lazım? Muayeneye gitmeniz lazım. Arkadaşlar saç ekimi için bütçenizin ne olduğunu bilemem. Bazı hastalara çok düşük bütçeler bile çok fazla gelebilir. Bazı hastalara çok yüksek rakamlar da çok ucuz gelebilir. Dolayısıyla bu sizin parayla olan ilişkinize bağlı. Ancak saç ekiminde bazı hizmetlerin paketin içerisinden çıkarılmasının fiyatı çok fazla düşüreceğine çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Şunu demek istiyorum. İyi bir hastanede, iyi bir doktor, iyi bir ekip, iyi bir anestezi programı, iyi bir operasyon konforu, oda konforu ve operasyon sonrası bakım prensiplerinin ortalama maliyeti bellidir. Varsayalım ki 2500 euro olsun, 5000 euro olsun her neyse veya TL olsun aklınızdan geçen rakamın veya verilen fiyatı örnek olarak almanızı istemiyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Bu fiyatın içerisinden hastaneyi çekip çıkarırsanız ve onun yerine daha kötü bir klinik koyarsanız tabii ki fiyat düşer. Bu fiyatın içerisinden doktor faktörünü çıkarırsanız kanallarınızı doktor değil başka birisi açacak olursa tabii ki fiyat düşer. Safir blade değil kanalları açarken çelik kullanırsanız otomatikman fiyat baya bir aşağı, masraflar baya bir aşağı gelir. Dolayısıyla arkadaşlar bir 21 altın standart dediğimiz bir altın standardımız var. Konu hakkında bilginiz yoksa lütfen bize müracaat edin. O 21 altın standardı arkadaşlar size göndersin. Bu 21 altın standardın altındaki bir hizmeti asla kabul etmeyin. Altına düştükçe tabii ki fiyat düşecektir. Yani bir aracın içerisinde doğal olarak airbag'i
lastiği aldığınız zaman tabii ki fiyatı daha ucuz olacaktır. Doğal olarak kötü bir lastik koyduğunuz zaman tabii ki fiyatı düşecektir. Kötü bir boya, kötü bir işçilik, kötü koşullarda yapılmış olan bütün her şey için geçerlidir. Fiyatı belirleyen arkadaşlar paketinizin içinde nelerin olduğudur. Paketi sadeleştirdiğimiz zaman fiyat düşer ama ortalama fiyatın altında saç ekimi yaptırmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü orada artık doktorsuz, iyi olmayan bir hastane ortamında yapılacak olan bir saç ekiminin de size zaten faydası olmuyor. Arkadaşlar bu başlık 4 numaralı başlık çok önemli. Birçok yerde maalesef hasta saç ekimine girerken hastanın biyotin değeri, selenin değeri, çinko değeri, feritin değeri ya hastanın kan şeker seviyesine bakılmadan yapılıyor. Hastada HIV gibi bulaşıcı hastalıklar, hepatit B gibi bulaşıcı hastalıklar bakılmadan saç ekimi yapıldığına tanık oluyorum. Çok hatalı bir giriş olur. Bu kesinlikle yapılması gereken bir takım tahliller var. Özellikle düşük olan bazı vitamin ve mineral değerleri saç ekimi başarılı bile yapılacak olursa operasyon sonrasında elde edeceğiniz randımanı düşürebilir, performansı düşürebilir. O yüzden eğer doktorunuz uygun görecek tahlilleri her neyse sizden bir takım tahliller istiyorsa kesinlikle onları yaptırmanız lazım. Eğer doktorunuz bir konsültasyon ihtiyacı hissediyorsa ya ben senden öncesinde bir dahiliye konsültasyonu istiyorum. Filanca doktora gitmeni, bir hormon tetkiki yaptırmanı istiyorum derse bunları da yaptırmanız icap ediyor. Dolayısıyla doktorunuzun sizden isteyeceği tahliller son derece önemli. Yine iş geldi, döndü, dolaştı, işinin ehli bir doktor ve bir hastane faktörüne geldi, takıldı kaldı. O tahliller eğer sizden istenecek olursa ki istenmesi icap ediyor. Muhakkak bunları yaptırmanız lazım. 5. maddeye geldik arkadaşlar. Saç ekimi sonrası beni nasıl bir süreç bekliyor? Arkadaşlar bakın en önemli şeyi en başta söylüyorum. Birçok kişi saç ekimi sonrası kendisine yapılan uyarıları zaten kafası bir dünya olduğundan ötürü, zaten operasyondan yorgun çıktığından ötürü, zaten eve nasıl döneceğini planladığından ötürü unutur. Siz ona operasyon sonrasında ne kadar detaylı, teferruatlı bilgi verirseniz verin, hastanın muhtemelen eve vardığında bunların %80'ini unutmuş olacağını baştan kabul edin. Ne yapılması lazım? Çok basit 2 yöntemi var. Yıllardan beri de bütün hastaların için standart olarak yapıyorum. Bir PDF'imiz var. Bu PDF'i operasyon sonrasında hastaya bir mail ile veya WhatsApp üzerinden gönderiyoruz. Orada operasyon sonrası dikkat edilmesi gereken ve sizi bekleyen sürecin tamamı, bu videoya sığmayacak kadar çok fazla detay var orada. Tamamı orada anlatılıyor. Resimlerle anlatılıyor. Ayrıca operasyon sonrasında dikkat etmeniz gereken hususların anlatıldığı 19 dakikalık bir video var. YouTube videosu var. Bunun linkini hastaya gönderiyoruz ve o video linkinde hasta operasyondan sonra neleri merak eder ve yanıtı nedir? Onların tümünün yanıtını veriyorum. Bir üçüncü videoda operasyon sonrası verdiğimiz ve kullanım şekli biraz karmaşık olan ilaçların nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili teferruatlı bir videomuz daha var. Yani hastanın operasyon sonrasında yapması ve dikkat etmesi gereken çok fazla husus var. Bu hususların size yazılı olarak ve bir de video linki olarak kesinlikle verilmesi lazım. Çünkü hastanın aklında tutması çok zor. Mesela hasta nasıl yatması gerektiğini eğer o videoyu izleyerek, PDF'i okuyarak bilmezse o geceyi hatta yıkamaya gelinceye kadarki süreci çok huzursuz geçirir. O yüzden operasyon sonrasında ne yapılması gerekiyor? Bunu videoda detaylı anlatıyorum. Lütfen o videoları da izleyin. 6 numarada operasyonunuzu oldunuz. Geçecek olan 2 haftalık süre içerisinde sizi bekleyen hususlar nelerdir? Onları anlatacağım ama 2 güne çok fazla dikkat çekmek istiyorum. Çünkü yıkamadan sonraki planlamayı hastayla konuşmak, ona göre bir düzenleme yapmak mümkün ama baştan itibaren şunun kararını vermeniz lazım. Arkadaşlar saç ekimi yapacağımız gün ve sonraki günü hayatınızdan çıkaracaksınız. İşe gidemezsiniz, toplantılara katılamazsınız, istirahat etmeniz gerekiyor. Operasyonun olduğu gün, operasyonunu oldum, filanca yere gitmem gerekiyor. Allah kimseye kaza bela vermesin ama rutin program o günü, operasyonun olduğu günü ve sonraki günü mutlak istirahatle geçirmektir. 3. günün sabahı ilk yıkama yapılır. İşte bu aşamadan itibaren hastalar artık ofis işleri yapabilir, toplantılar yapabilir, görüşmelere katılabilir. Estetik açıdan görünüşün kendilerini rahatsız etmemesi kaydıyla dışarı çıkabilir, yemeğe çıkabilir. Ben prensip olarak bütün hastalarıma dışarıda saç ekimi olmayan normal vatandaşın tiksinmemesi için şapkayla dışarı çıkmalarını tavsiye ediyorum. Maalesef dışarıda saç ekimi yaptırıp açıp şapkasız bir şekilde dolaşan çok fazla hasta ve bundan çok rahatsız olan çocuklar, kadınlar falan gördüğümden ötürü 20 yılı aşkın bir zamandır hiçbir hastamı dışarıda şapkasız dolaşmasın diye uyarıyorum. Dolayısıyla geriye kalan süre 15 günlük süre içerisinde çok fazla tavsiye edilecek olan husus var. Ancak 2 gün işe gitmemek, sonrasındaki süreçte ilaçların düzenli kullanılması ile ilgili bir video gönderiyorum. O videoda detaylı şekilde bunu anlatıyorum. Buna dikkat edilmesi lazım. Dışarıda olunduğu zamanlarda mümkün olduğunca
olunca dediğim gibi görüntünün kimseyi rahatsız etmemesi için şapka takılması lazım. Bizim 7. ve 18. günlerde online kontrollerimiz var. O kontrol zamanlarında da hastalardan fotoğraf veya video göndermelerini bekliyoruz. Arkadaşlar 7 numarada saç ekimi öncesinde iğneli işlem yaptırmanın yararı var mı yok mu, yapılması gerekiyor mu gerekmiyor mu bunun kararını veriyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. İğneli işlem dendiği zaman çoğu kişinin en iyi ihtimalle yaptığı şey PRP dediğimiz bir çeşit plazma tedavisi. Yeterli mi? Değil. Ben bunun yerine kombine tedavileri tercih ediyorum. Hastaya uygulanması gereken iğneli işlemlerin 6-7 tanesinin tek seansta uygulandığı kombine tedaviler kesinlikle çok daha iyi. Ama eğer zamanımız yoksa özellikle donör bölgeyi güçlendirmek ve yine özellikle ekim alanını saç ekimine hazırlamak açısından PRP'nin bile tek başına çok fazla faydası olur. Ne kadar? %15-20. Kombine tedavilerin etkinliği %80-85'lere kadar çıkar. Dolayısıyla kombine tedavileri, iğneli işlemleri kesinlikle daha fazla öneriyorum. Peki hasta geldi. Bunların hiçbirini yaptırmaya imkanı yok. İstanbul haricinde bir yerden geliyor. Vakti yok veya yurt dışından gelecek. İşte bunu telafi edebilmek için operasyon esnasında hastaya özel bir serum takıyoruz. Bir Olive dediğimiz bir işlemimiz var. O özel serumun içerisinde saçlı derinin ihtiyaç duyacağı vitamin ve minerallerin, keratolitik bir yüzey genişleticilerin tamamı var. Böyle bir kompansasyon mekanizmamız var. İkincisi saçlı deriye yine enjekte edilebilecek olan DNA ile aktive edilmiş olan bir çeşit mezoterapi ilacı ve plazma kombinasyonunu enjekte ediyoruz. Yani eğer hastanın öncesinde bir şey yapma fırsatı yoksa ona kattığımız özel serum ve saçlı derisine enjekte ettiğimiz özel serum ve plazma desteği ile bunu kompanse etmiş oluyoruz. Çok yararı var mı? Kesinlikle çok fazla yararı var. Bütün hastalarımıza hangi paketi satın alırsa alsın standart olarak uygulanan bir prosedür. Saçlı deriye uygulanacak olan o iğneli işlemler. Arkadaşlar 8 numarada benim çok önemsediğim bir madde var. Psikolojik olarak, mental olarak kendinizi saç ekimine hazır hissedip hissetmediğiniz. Saç ekimi zorla yapılacak bir işlem değil zaten. Doktorunuz da sizi zorlayamaz. Anneniz, babanız, sevgiliniz, eşiniz de sizi zorlayamaz. Siz de kendinizin bunun kararını vermesi, mental olarak o saç ekimine hazır olduğunuzu hissetmeniz icap ediyor. Dolayısıyla zihnen doktorunuzu sevmek zorundasınız. Operasyonu yapmak istediğiniz yeri sevmek zorundasınız. Operasyonu planladığınız zamanın sizin için uygun bir zaman olması lazım. İçinize sinmesi lazım. Aklınızda 40 tane o gün yapılması gereken iş varken o güne bir saç ekimi programını sığdırmak psikolojinize hiç iyi gelmeyecektir. Operasyonla ilgili vermiş olduğunuz para dahil her şeyin içinize sinmesi ve sizi huzursuz etmemesi icap ediyor. Operasyon sonrası beklentiler konusunda makul bir psikolojiye sahip olmanız lazım. Bu saç ekimini yaptım. Benim saç ekiminden yanıt almaya başlamam zaten 3 aydan sonra mümkün olur. Maksimum oranda bir verim için 1 yıl beklemem gerekiyor. gibi saç ekiminin standart ve değiştirilemez faktörlerini sizin ruhsal olarak, mental olarak sindirdiğiniz, kabul ettiğiniz hususlar olması icap ediyor. O yüzden hasta psikolojisini çok fazla önemsiyorum. Bu konuda hastanın kendini hazır hissetmesi kadar doktorun onu motive etmesi, hastanın yakını, akrabası, eşi, dostu, annesi, babası da bu görevi üstlenebilir. Lütfen saç ekiminden önce zihnen kendinizi saç ekimine hazır ve saç ekimini kabul edecek duruma getiriniz. Yaşınız, cinsiyetiniz, ırkınız, yaşamış olduğunuz coğrafya, yüzünüzün ölçüleri, örneğin apex glabella hattınız gibi birçok faktör ne tür bir saç çizgisi ve bir saç ekim graft dağılımına sahip olmanız gerektiğini baştan itibaren doktorunuza söyler. Doktor bunun kararını buna göre verir. Yani yüz yapısı itibariyle kendisine yakışmayacak olan, kendisiyle uyumsuz olacak olan bir saç çizgisi ömür boyu o hastayı rahatsız edecektir. Dolayısıyla isteklerinizin makul ve mantıklı istekler ve size verilen hizmetin de makul ve mantıklı hizmetler olması icap ediyor. Yüz ölçülerinize göre, cinsiyetinize, yaşınıza göre bu saç çizgisini 30 yıl, 40 yıl boyunca kullanacağınız gerçeğini aklınızda tutarak bu kararları vermeniz icap ediyor. Yani herhangi birinde yakışan ve iyi duran bir ön saç çizgisi ve greft dağılım tipi sizin yüz yapınız, sizin yaşınız, sizin cinsiyetiniz ve sizin saç dökülme tipinize göre size hiç uygun olmayabilir. Dolayısıyla kendiniz için uygun olan, hatta size özel olan bir planlama dahilinde bir saç ekimi operasyonu yaptırmalısınız. Tecrübeli bir hekim bunların tümünü hesaba katar. Ona göre bir ön saç çizgisi çizer ve greft dağılımını da ona göre yapar. Lütfen bu konuda dediğim gibi şablonlar üzerinden değil, sizin yüzünüz ve yapınıza uygun olan bir saç ekimi planını tercih etmeniz. Arkadaşlar 10 numaraya saç ekimi yine çok önemli bir
maddeyi yerleştirdim. Birinci madde kadar önemli saç ekimi operasyonunu oldunuz. Bundan sonraki sürecin kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli sonuçları, sizi bekleyen ödevleri falan ne? Onları öğrenmenizi icap ediyor. Şimdi saç ekimi operasyon bittikten sonra biten bir şey değil. Operasyon bittikten sonra ilk yıkamadan itibaren 7. gün, 18. günlerde yapılması gereken kontroller var. Saç ekimi operasyonlu olduğunuz 90. günden itibaren yapılması gereken hücum terapiler, 3 ayda bir yapılan tedaviler, kullanmanız gereken şampuanlar belki kullanmanız gereken ilaçlar dahil olmak üzere geniş perspektifte bir ev ödevi veriyorum. Aslında bunun videosunu daha önce çektik. 19 dakikalık bir video var saç ekimi sonrası. Arkadaşlar şuralarda bir yere falan yerleştirmişlerdir. Lütfen o videoya gidin. O videodaki kısa, orta ve uzun vadeli sizi bekleyen ödevleri ve süreci videoyu gerekirse birkaç kez izleyerek iyice öğrenin. Saç ekimi öncesinde bu videoyu izleyin arkadaşlar. Sonrasında sizi neyin beklediğini baştan itibaren bilin. Hiçbirisi sizin için sürpriz olmasın. O yüzden söylüyorum, ev ödevinizi bu ez cümle, bu videonun, bu uzun ve detaylı eğitim videosunun ez cümlesi olarak söylüyorum. Size ev ödevinizi önceden yapmanız lazım. Sonrasında ya ben saç ekimimde şunun böyle olduğunu bilmiyordum, şöyle olduğunu bilmiyordum, bunun bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum gibi pişmanlık cümleleri hiçbir işe yaramaz. Burada saydığım maddeler 10 tane çok önemli madde. Bunların haricinde de başka maddeler, nispeten daha az önemli olan başka maddeler de var. Ama saç ekiminin ne kadar teferruatlı, ne kadar incelik gerektiren bir uygulama olduğunu zannediyorum bu videoyu izledikten sonra anlamışsınızdır. Tekrar son cümlemi söylüyorum. Ev ödevinizi saç ekiminden önce yapın. Hataya düşmemek açısından tercihlerimizi, ev ödevimizi yaptıktan sonra zaten isabetli bir şekilde yapacaksınız. Hepinize şimdiden geçmiş olsun diyorum.